Merhaba, Pelerin Bahçesi'nde bugün günün konusu beyaz orak incir yetiştiriciliği. Beyaz orak incir çeşidi Türkiye'deki en önemli incir çeşitlerinden biridir. Neden mi? Çünkü beyaz orak incir çeşidi çok erkenci bir çeşit. Turfanda bir çeşit. Yani market raflarında ilk karşımıza çıkan incir çeşidi beyaz orak incir çeşididir. Türkiye'de ilk hasadı yapılan incir çeşidi beyaz orak incir çeşididir. İkinci olarak beyaz orak incir çeşidi döllenme biyolojisi açısından San Pedro türü bir incir çeşididir. Peki bu ne demek? Beyaz orak incir çeşidi yılda 2 ürün verir. Birincisi, yani ilk ürün tozlaşma istemez. Yani erkek incire ya da incir yaban arısına ihtiyaç duymayan kendi kendine verimli bir çeşittir. Ancak ikinci üründe incir yaban arısı tarafından erkek incirden alınan polenlerin dişi incire taşınması gerekir. Bu açıdan ilk ürünün tozlaşma istememesi, kendi kendine verimli olması bu incir çeşidimizi farklı bölgelerde yetiştirme imkanı sağlamaktadır. Özellikle incir yetiştiriciliği yapılan bölgelerde erkek incir temin etmek ya da erkek ağacının bulunması çok daha kolaydır. Pelerin Bahçesi Kırşehir'de bulunuyor. Dolayısıyla beyaz orak incirini ilekleme yapabilmem için birincisi bir erkek incir meyvesinin olması, ikincisi de bu bölgede Pelerin Bahçesi içerisinde incir yaban arısının yaşaması gerekiyor. Ve bu incir yaban arısı ne yapıyor? Erkek incirden almış olduğu polenleri burada görmüş olduğunuz, bakın şunlar hepsi yeşil sürgünler üzerinde oluşmuş incir meyveleri. Erkek incirden almış olduğu polenleri incir yaban arısı bu dişi incirlere taşıyabilecek ki biz meyve alabilelim. Dolayısıyla bu anlamda özellikle erkek incir ve incir yaban arısının yaşamadığı bölgelerde beyaz orak incir çeşidi ön plana çıkıyor. Çünkü ilk üründe tozlaşma istemiyor. Kendi kendine verimli bir çeşit. Bu özelliği açısından çok önemli çeşitler arasında yer alan bir çeşit beyaz orak incir çeşidi. Üçüncü olarak beyaz orak incir çeşidi soğuğa çok dayanıklı bir çeşit. Pelerin Bahçesi içerisinde yer alan bu beyaz orak çeşidimiz burada 5. yılını yaşıyor. Özellikle 2024 yılında ekstrem bir soğuk hava dalgası yaşandı Nisan ayı içerisinde ve birçok incir ağacım maalesef öldü. Bu beyaz orak incirin ayakta kalan çeşitler arasında. Dolayısıyla soğuğa dayanıklı bir çeşit olması da beyaz orak incirini çok daha önemli bir yere oturtuyor. Şimdi sizlerle beyaz orak inciri üzerinde birinci ürün ve ikinci ürün hangi dallarda, nasıl ve ne zaman oluşuyor onu yakın çekimden sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz beyaz orak incirinin bir yıllık dallarda oluşmuş meyvelerini görüyorsunuz. Bu çekimi 15 Nisan 2026 tarihinde yaptım. 15 Nisan'da yavaş yavaş bireba, ilk ürün, yellow dediğimiz meyveler Pelerin Bahçesi içerisinde oluşmaya başlıyor. Şu an ekranda görmüş olduğunuz ilk ürün bireba, yellow dediğimiz beyaz orak incir çeşidini görüyorsunuz. Bakın bir yıllık dalda oluşmuş bu. Bir yıllık dalda oluşan bir beyaz orak inciri. Bireba, yellow ya da ilk ürün dediğimiz incirimiz. Hemen üste çıktığımızda bakın yeşil sürgünlerde oluşmuş. Bakın bu ikinci ürün. Beyaz orağın ikinci ürününü görüyorsunuz. Şu an göstermiş olduğum ikinci ürünler o. Bakın. Ve burada da bir tane daha var. Bunlar yaprak koltukları üzerinde oluşan ikinci ürünler.
İLOP'ta dediğimiz ana ürünler. Bakın bu Yellop ürünü. Bu 15 Nisan'da meyve oluşmaya başlıyor. Perilerin Bahçesi bölge 6B'de bulunuyor. Burada 15 Nisan'da oluşan bu meyveler 15 Ağustos gibi hasat ediliyor. Bakın şu an meyvemizi daha net bir şekilde görüyoruz. Burada yine bir başka Yellop ürünü, Breva ürünü, birinci ürün. Görmüş olduğunuz gibi 15 Ağustos'ta hasat edeceğim. Yaklaşık bir hafta ya da 10 gün sonra yeme aşamasına gelecek, aromaya ulaşacak. Bugün Perilerin Bahçesi içerisinde yer alan beyaz orak incirinin hasat işlemini yapacağız. Hasat işlemine geçmeden önce beyaz orak incirinin olgunlaşma süresini sizlerle paylaşmak istiyorum. Perilerin Bahçesi bölge 6B'de bulunmakta. Bu ilk meyvelerin oluşumu 15 Nisan tarihinde Breva ilk ürün ya da Yellop dediğimiz bu ilk ürünler 15 Nisan tarihinde oluşmaya başlıyor. Bugün 15 Ağustos 2026. Dolayısıyla 120 günlük bir süre geçmiş bulunuyor. Beyaz orak incirinin Perilerin Bahçesi içerisinde soğuk bir bölgede bulunmasından dolayı olgunlaşma süresi oldukça uzun. 120 günü bulmakta. Yani 4 aylık bir süreçte olgunlaşmış beyaz orak incirimiz. Şimdi bu beyaz orak incirini hem hasat işlemini yapacağız hem de meyvenin şekil özelliklerini, boyutlarını ve aromasını sizlerle paylaşacağım. Evet, şu an elimle göstermiş olduğum ve hasat edeceğim ürünümüz Yellop ürünü, ilk ürün, Breva ürünü. 4 aylık bu süre sonunda hasat işlemini yapacağım. Bunlar bakın geçen yılki odunlar üzerinde oluşuyor bu Breva ürünü, Yellop ürünü. Bakın hemen şu kısımda yeşil kısımlar var. Buradaki oluşan incirlerimiz ana ürün dediğimiz İLOP dediğimiz ürünler. Bunları 15 Haziran tarihinde oluşmaya başladı bu ilk meyvelerin oluşumu 15 Haziran'da oluşmaya başladı. Bunların hasat tarihi ortalama olarak 15 Ekim 2026 tarihinde yapacağım. İLOP ürünleri, ana ürünler de yine 4 aylık bir olgunlaşma süresi geçirecek. Şimdi şu incirimizin hasat işlemini yapmak istiyorum. Beyaz orak incirimiz bu şekilde. Size meyve boyutunu da paylaşmak istiyorum. Meyve boyutumuz 6 santimetre çapında, yüksekliği 7 santimetre. Meyve çapımız ortalama 6 santimetre. Evet, meyvemizin içini görüyorsunuz. Meyve dokusunu incelediğimiz zaman kabuk kısmına yakın yerler beyaz, iç kısımları hafif kırmızımsı tonda. Kabuk, meyve kabuğumuz görmüş olduğunuz gibi hafif kalın bir meyve kabuğu var. Meyve kabuk rengi yeşilden birazcık beyaza döner gibi. Görmüş olduğunuz gibi beyaz orak incirimiz. Evet, sizler için lezzetine bakmak istiyorum. Ben de ilk defa bakıyorum. Daha önce Perilerin Bahçesi içerisinde yer alan bardakçı ve Bursa siyahı incirlerinin tadına bakmıştım. Oldukça sulu. Perilerin Bahçesi bölge 6B'de bulunuyor. Dolayısıyla bu bölgede yaz boyunca esen soğuk rüzgarlar meyve aromasını kesinlikle değiştiriyor. Hafif şekerli ama tam olgunlaştığı an
hasat ettiğim için mükemmel bir lezzet. Ancak daha önce Bursa siyahı ve bardakçı incirlerin aroması, lezzeti beyaz orakla tabii ki kıyaslanamaz. Onlar çok çok daha lezzetli, çok çok daha güzel incirler. Tabii ki beyaz orak incirini de onlardan önemli kılan bu ürünün, bu şu an tadına baktığım ürünün ilekleme istememesi, tozlama istememesi, kendi kendine verimli bir çeşit olması tabii ki bu beyaz orak incirini de ön plana çıkarıyor.